Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her mevsimde kullanabileceğiniz bol ajurlu bir yelek modelimin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel bir örnek arkadaşlar. Bir de arada bir farklı bir modelimiz var. Sizlere onun da detaylı olarak nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Alt lastiğimiz yok gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Evet, ipimize gelince normalde bu ipimizi koton ya da alize ip olarak da kullanabilirsiniz. Ben sizlere modelimi göstermek için bebek ipi kullandım ve 3 numara şiş kullandım. Normalde bu örneğimizi 2,5 şişle de örebilirsiniz. Evet, şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum. Modelimizin ilmek sayısı onun katları artı bir ilmekten oluşmaktadır. Birer tane de yanlara da ilmek atıyoruz. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum ben. Bakın burada sadece 2 tane örnek için ilmeklerimi aldım. Biraz bol şekilde aldım. Bu şekilde yine kalın bir ip kullanıyorum. Sizlere örneğimin daha rahat gözükmesi için. Sizi bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. Evet, ilmeklerimi netledim. Bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi rahat bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi burada bir sıra bütün ilmeklerim hepsini düz olarak örüyorum. Bazı arkadaşlar benim hani örü şeklimin farklı olduğunu söylüyorlar. Çünkü ben bu şekilde öğrendim. Yani babaannemden öğrendiğim için eskiler ip örmeyi bu şekilde örüyormuştu. Ben de artık bu şekilde örüyorum. Normal bir şekilde örmeye çalıştım ama biraz zorlandım. Yani artık bu şekilde devam ediyoruz. Bakın bütün ilmeklerimi düz olarak alıyorum. Evet, bir sıra düz olduktan sonra şimdi örneğimizin arka yüzündeyiz. Aslında bu arka yüzü arkadaşlar örneğimizin düz yüzü olacak. Evet, buradaki şimdi bütün ilmeklerimizi bakın bu şekilde yapıyorum. Şimdi buralarda dolama yapacağım için ilk ilmeğimi örneğimde kasma yapmasın için bir tane ilmek alıyorum. Yani bu şekilde dolaştırmış oluyorum. Bir, iki defa doladım. Bakın bu şekilde tekrar düz olarak bir, iki doladım. Tekrar bir, iki. Evet, bütün ilmeklerimizi bu şekilde iki defa doluyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bakın bütün ilmeklerimi dolayarak aldım. Şimdi arka yüzünü çeviriyorum. Burada arkadaşlar burada diğer yüzünde ilk ilmeğimi de örmüştüm. Tekrar burada yine örüyorum. Evet. Şimdi tekrardan bütün ilmeklerimizi bakın bu şekilde açarak düz örüyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Tekrar örneğimizin ön yüzüne geçiyoruz. Burada arkadaşlar ajurlu örneğimize başlamadan önce bir sıra ön yüzünden düz, arka yüzünden de ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve burada bakın
Buradaki ilk ajurlu kısmımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane kenar ilmeğim var. Onu örmeden alıyorum. Burada bir tane düz ördüm. Bir artırdım. 1 2 3 tane düz ördüm. Buradaki 3 tane ilmeğimi bu şekilde elimle sabitliyorum. Ortadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin önüne alıyorum. Bakın burada ortadaki ilmeğimi ön kısma geçirdim. Bu şekilde 3 tane ilmeğimi alıp üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Yani ortadaki ilmeğimiz, bir tane ilmeğimiz hep bu şekilde sabit kalacak. Yani bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan 1 2 3 düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Tekrardan bir artırdım. 1 2 3 tane düz ördüm. Buradaki 3 tane ilmeğimi bu şekilde tekrardan ortadaki ilmeğimi yer değiştirmiştim yapıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak üçünü birlikte bir alıyorum. Yine 1 2 3 düz ördüm. Bir artırdım. Bir tane düz ördüm. Burada modelimiz bitiyor. Buradakiler de kenar ilmeklerimiz arkadaşlar. Evet, birinci örneğimizin birinci sırasını bitirdik. Yani ajurlu kısmımızın. Burada da arka yüzünde bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Yani bütün ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Evet, şimdi ajurlu modelimizin ikinci sırasındayız. Tekrardan bir iki tane kenar ilmeklerimi ördüm. Bakın buradaki artırdığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenarda 3 tane ilmeğim oldu. Bir artırdım. Tekrardan bir iki tane düz ördüm. Bakın burada değiştirdiğimiz ilmeğim sabit demiştim. Yine aynı bu ilmeğimi ön tarafa getiriyorum. Ve buradan 3 tane ilmeğimi düz olarak hepsini birlikte bir ilmekte alıyorum. Tekrardan bir iki ilmek ördüm. Bir artırdım. 3 tane ilmek örüyorum ortada. 1 2 3. Tekrardan bir artırdım. Yine bir iki ilmek ördüm. Buradaki şu sabit ilmeğimi ön tarafa getiriyorum. Ve bu 3 tane ilmeğimi bir ilmekte düz olarak alıyorum. Tekrardan bir iki ilmek ördüm. Bir artırdım. Bir iki ilmek ördüm. Bu da 3. Ben burada bir tane fazla almıştım arkadaşlar. Burada kenarda kastırma yaparsa diye, örneğin bozulmasın diye yapmıştım. Bu şekilde alize iple ördüğümüz zaman daha güzel çıtı pıtı bir model oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi buradaki arka yüzündeki bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz.
Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi burada ajurlu modelimizin 3. sırasındayız. Bakın birinci sırada yaptığımız gibi bir tane düz ördüm. Bir artırdım. Tekrar buradaki 2 ilmeğimi düz olarak bir ördüm. Bakın. Tekrar bir artırdım. Bir düz ördüm. Buradaki ortadaki ilmeğimi ön tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Tekrardan bir düz ördüm. Bir artırdım. Buradaki ikinci ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bu şekilde ikisini bir aldım. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Tekrardan bir artırdım. Buradaki bir iki tane ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tekrardan bir artırdım. Bir düz ördüm. Burada sabit ilmeğimi yine yer değiştirerek 3 tane ilmeğimi üçünü birlikte düz olarak bir ördüm. Tekrardan bakın bir düz ördüm. Bir artırdım. Buradaki arkadaki ikinci ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bir artırdım. Bir tane düz ördüm. Bunlar da kenar ilmeklerim. Evet, 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Ve 3. sıramızın arka yüzünü de yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, şimdi ajurlu kısmımızın 4. sırasındayız. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu ikinci artırmamı da ajurlu deliğimizi yani onu da düz örüyorum. 2 oldu. Tekrardan bir artırdım. Buradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan bir artırdım. Burada ortada 3 tane ilmeğim kaldı. Bunları ortadaki sabit ilmeğim alıyorum. Üçünü birlikte düz olarak bir tane ilmek çıkartacağım. Tekrar bir artırdım. Buradaki ilmeğimi yer değiştirerek ikisini birlikte, pardon arkadaşlar, biraz bu sırayı biraz sık almışım, o yüzden ilmeklerimi zor aldım. Bakın bir tane ilmek ördüm. Bir artırdım. Burada 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar bir artırdım. 2 ilmeğin ikisini bir düz aldım. Tekrardan bir artırdım. Buradaki ilmeğimi yine ters, pardon, yer değiştiriyorum.
Bir arttırdım. Tekrar burada iki ilmeğimi yer değiştirerek ikisini bir aldım. Bir arttırdım. Yani birinci örnektekinin aynısını yapıyoruz. Evet, bakın burada şimdi 5. sıramızdayız. Burada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ön yüzünde. Evet, burada 5. sıramızın arka yüzündeyiz. Burada arkadaşlar 5. sıramızın arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Evet, 5. sıramızın arka yüzünden düz ördükten sonra bakın ön yüzünde modelimizin bir sıra ters oluştu. Burada arkadaşlar ilk başta yaptığımız buradaki işlemi tekrarlıyoruz. Yani modelimiz başa dönmüş oluyor. 1 2 bu şekilde. Tekrardan 1 2. Buradaki ilk başta hangi işlemi yaptıysak bütün işlemleri tekrardan sırayla yapıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.